Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Roborock Max akıllı süpürge tanıtımını yapacağız. Bu makineyi ablam birkaç aydır kullanıyor ve kendisi kullanım kılavuzu olmadığı için zorlanmıştı. Bu nedenle sizlere tüm detaylarıyla, belirli başlıklarla süpürme, mop ayarı, silme ve benzeri bulabileceğiniz bütün detaylarıyla anlattık. Bu tür videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdi size tanıtımına geçelim. Evet, Roborock S5 Max tanıtımını sizlere yapacağız. Gördüğünüz gibi bir şarj ünitesi var ve fişli. Şu an şarj oluyor. Bunun önce size parçalarını anlatacağız. Daha sonra özelliklerini, uygulaması nasıl çalışıyor ve daha sonra da süpürme ve silme özelliklerini anlatacağız. Şöyle bir durum oldu. Ben bunun özelliklerini araştırırken istediğim gibi internette belli sorularımın karşılığını alamadım. Bu nedenle bugün size bütün ayrıntılarıyla anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kapağını açıyoruz ve bu kapağını açtığımızda burada bir tane küçük bir aparat görüyoruz. Şu tarafı fırça ve bu tarafı jiletli bir şey. Bu jilet arkada altta bulunan silindiri var ve bu silindirde oraya takılan ipleri, taşları kesmeye yarıyor. Bu da silindirin içini temizlemeye yarıyor. Şunu koyuyoruz. Şurada gördüğünüz bir filtresi var. Bu filtresi ise HEPA dedikleri özel bir filtre. Bu filtre de işte prematüre bebekler için, yaşlı insanlar için, işte solunum sıkıntısı olan, akciğerlerinde problem olan insanlar için çok önemli. Gördüğünüz gibi ben evi temizledim ve temizledikten sonra çıkan çöpü size gösteriyorum. Sadece bir günlük çıkan çöpü size gösteriyorum. Bu sabah temizlediğim ev. Ve görüyorsunuz plastik falan bunları bile çekmiş. Ben de şaşırdım bunu nasıl çekmiş. Demek ki çekebiliyor ve o kaliteye de sahip. Bunu boşaltacağım temizlik yapmadan önce ve size nasıl yaptığını da göstereceğim. Şu şekil çöp haznesi var, bir buradan ve şuradan. Bir de özellikle şunu duyuyorduk. İşte internette izlediğim videolarda çok yanlış bilgilendirmeler var. HEPA filtre yıkanmaz. Yıkanınca şişer ve bozulur. Kesinlikle böyle bir şey yok. Kullanım kılavuzu var ve birkaç dilde özellikle anlatıyor. 2 haftada bir yıkayabilirsiniz. Fakat şu şartla yıkanabilir. Yıkadıktan sonra iyice kurumasını beklemek lazım. Orada tavsiye edilen süre 24 saat. Ben 12 saat ya da 6 saat evde zaten onu bıraktığınızda güzel bir şekilde kuruyor. Yani yıkanmaz, şişer, öyle bir şey yok. Şimdi şunu şöyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi arkasını anlatacağız. Size önce şunu göstereyim. Şu gördüğünüz mop bununla siliyoruz. Bu mop şöyle. Parçaların takımı çok kolay ve pratik. Gördüğünüz gibi şu şekil. Şöyle yapıyoruz. Şöyle takıyoruz. Şöyle. Ve şöyle. Mikrofiber bez. Bu bezi ben lavaboda elimde yıkıyorum. Sabunla. Sıvı bir sabunla yıkayıp yıkadıktan sonra kurutup tekrar kullanıyorum. Uzun ömürlü bir şey. Şurada görüyorsunuz silikon başlıklı. Yanları süpürmek için, köşelerdeki çöpleri önüne atmak için özel silikon var. Eskiden bu silikon değildi. Bunlar fırçaydı, sert bir fırçaydı. Böyle daha uzun ömürlü oldu. Evet, bu sensörler dediğimiz gibi 1, 2, 3, 4 tane sensörü var ve bu sensörler çevreyi görmesi için çok önemli. Duvarları falan görmesi için çok önemli. Ama bunların bakımı da çok önemli. Zaten ben size uygulamada göstereceğim. Hangi parçası ne kadar sürede temizlenmeli veyahut yenilenmeli diye. Bu sensörleri biz ilk başta ıslak bir bezle silip daha sonra mikrofiber bir bezle iyice kurulamalıyız. Toz bırakmayan bir bezle. Böyle yaptığımız takdirde sensör daha güzel her yeri görebilecektir. Şimdi size ana silindiri gösteriyoruz. Dediğim gibi parçaların takımı çok kolay ve çok rahat. Hiç zorlanmadan çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi örneğin benim kullandığımda işte ipler falan var. O dediğimiz aparatla çok rahat bir şekilde iplerimizi kesebiliyoruz. Islak bir bezle güzelce temizliyorum. Yani cihaza zarar vermeyecek şekilde hafif nemli bir bezle temizliğini yapabiliriz. Takımı çok kolay ve pratik, gördüğünüz gibi. Burada su tankı var. Onu da göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir su tankı var. Şurayı şöyle açıyoruz ve içine suyumuzu koyuyoruz. Tabi işte bazıları deterjan koyuyormuş ama bunun çalışma prensibi farklı olduğu için havayla, şurada bir hortumu var, orada çok net gözükmeyebilir. Bu nedenle bu kimyasal konulması tavsiye edilmiyor. Bunun yerine ben
su koyuyorum ve çok az işte bir yemek kaşığı kadar sirke koyuyorum. Sulanmış oluyor. Bu şekilde temizliği rahat bir şekilde yapıyor. Daha sonra tekrar su çalkalayıp döküyorum. Sonuçta sirke hani asitlik özelliği fazla olduğu için içindeki hortuma zarar vermesin diye. Ama bunun için suyla parkeleri temizlemek için biyo dediğimiz doğal robotlar için üretilmiş parke temizlemeler var. Biraz pahalı. Onlara da internetten bakabilirsiniz. Şu parçasını da takalım. Dediğim gibi takılışı her şeyi çok rahat. Evet. Şimdi çöpü boşaltacağım. Size göstereceğim. Ve daha sonra evi nasıl süpürüyor bunu size göstereceğim. Şimdi baştan kuracağım sizler için. Roborock uygulamasını tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yükle diyoruz. Ve şu an yükleniyor. Evet, gördüğünüz gibi şimdi sizler için uygulamayı İngilizce yaptım ve bu uygulamanın özelliklerini sizlere anlatacağım. Şurada gördüğünüz ROM'u tıkladığımızda istediğimiz herhangi bir odayı seçiyoruz. Örneğin sadece bu odayı istiyorsak bunu tıklıyoruz veyahut şunu istiyorsak bunu tıklıyoruz. Farkındaysanız renkleri koyu oluyor. Hangi odaları istiyorsanız sadece oraları süpürebiliyorsunuz. Evin hepsini örneğin süpürmek istemiyorsanız sadece onu süpürüyorsunuz. Şeyine baktığımızda da seçeneğini bununla da gördüğünüz gibi bütün evi ben süpürdüğüm için bütün evin haritasını gösteriyor. Bununla da bütün evi süpürebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey oluyor. Siz diyorsunuz ki mesela nasıl süpürecek, nereden başlayacak? Bunun için farkındaysanız odalara isim verdim. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Bu şekil odaları isimlendirirseniz sizin için de kolay olacak ve bu şekil bütün odalarınızı temizleyecek. Zone seçeneğini tıkladığımız zaman ekrana şöyle gördüğünüz gibi bir imleç geliyor. Dikdörtgen şeklinde. Bununla alan temizleme demek. Room bununla şeyi temizliyoruz. Seçtiğimiz odayı al ile de evin hepsini temizliyoruz. Zone ile de gördüğünüz gibi sadece bir bölge. Örneğin burada benim masam var. Yemek masam, sadece bu yemek masasının altının temizlemesini istiyorum. Bununla da gördüğünüz gibi şöyle şekillendiriyoruz. Şekil vererek yapıyoruz. Ne kadar istiyorsak metrekaresini o şekil yapıyoruz. Bu şekil yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz çarpı 1 var. Bu çarpı 1 demek örneğin o bölgeyi bir kere temizle, 2 kere ve 3 kere. Maksimum burada 3 tane sayı var. Şurada gördüğünüz gibi şuradan bakalım. Tekrar istiyorsanız tekrar, örneğin sadece o bölgeyi istemiyorsunuz. Birkaç bölge, böyle birkaç yeri alanı temizlemesini istiyorsunuz. Sadece halının üzerinde örneğin kırıntı varsa işte halının üzerine doğru getirip gördüğünüz gibi şurada şu şekil büyütüp ya da küçültebiliyorsunuz. Demek örneğin o bölgeyi bir kere temizle, 2 kere ve 3 kere. Maksimum burada 3 tane sayı var. Şurada gördüğünüz gibi şuradan bakalım. Tekrar istiyorsanız tekrar, örneğin sadece o bölgeyi istemiyorsunuz. Birkaç bölge, böyle birkaç yeri alanı temizlemesini istiyorsunuz. Sadece halının üzerinde örneğin kırıntı varsa işte halının üzerine doğru getirip gördüğünüz gibi şurada şu şekil büyütüp ya da küçültebiliyorsunuz. Bu şekil yapabiliyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi vakum sayısı var. Ben vakum sayısını en yüksekte kullanıyorum ama siz isterseniz düşük, orta ve gece modunda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bazıları karanlıkta bunun çalışmadığını söylemişler. Fakat ben bunun birçok özelliğini test ettim. Karanlıkta da kendi kendine çalışabiliyor. İşte bazıları makineyi çok yormayalım, işte ortada kullanalım. Ben buna katılmıyorum. Elektrik süpürgesinin nasıl ayarları varsa en yüksek dozda, bunun da farkındaysanız en yüksek seviyede. Bunun da ayarları var. Düşük, alçak ve yüksek diye. Yükseği de yapmışlarsa demek ki kullanabilmekte bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Zaten yapmışlar ki koymuşlar. Onun için en yüksekte daha güzel başarı elde edeceğimi düşünüyorum. Ben Mobu'da gördüğünüz gibi yine orta, düşük ve minimum ya da hiç istemiyorsanız orayı tıklıyorsunuz, en düşük seviyeyi. Ben gördüğünüz gibi en yükseği yine kullanıyorum. En yüksekte kullandığım zaman kesinlikle parkelerde bir ıslaklık falan olmuyor.
Bu şekil onu kullanıyorum. Bu özelliğini de size anlattım. Sonra şurada gördüğünüz gibi 3 nokta var. Şu uygulamanın üstünde. Size tekrardan şöyle göstereyim. Şu 3 noktayı tıkladığınız zaman burada özellikler çıkıyor. Örneğin şunu tıklıyorum. Burada cihaza istediğiniz gibi herhangi bir isim veriyorsunuz. Bu şekil. Ondan sonra şu gördüğünüz halı modu oluyor. Halının üzerine çıkarken bu ayarların hepsini açıyorsunuz. Halının üzerine çıkarken daha yüksek bir vakumla halının temizlemesini sağlıyor. Bu şekil yapıyorsunuz. Burada da işte saat belirliyor. Şunların hepsini zaten yükseltiyorsunuz, açıyorsunuz. Şurada da start ve end var. Gördüğünüz gibi burada da örneğin siz çalışan bir bayansanız sabah evi toplamışsınız. 8'de evden çıkıyorsunuz. İşte 8 ile 10 arası evi süpürmesini istiyorsunuz. 8 ile 10 arası evi süpürüyor. Tabi zaten normalde evi taramışsanız, haritasını vermişseniz buna çok gerek kalmıyor. Start tuşuna basıp zaten o evi bitirdiğinde şarj ünitesine dönecektir. Bunu tıkladık. Bu mutlaka açık hale gelmeli. Bunu açık hale getirmemizin sebebi gördüğünüz gibi evin haritalanması. Açık değilse evin haritasını kaydetmiyor. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu da biz çok zorlanmıştık, açık değildi ve haritayı neden kaydetmiyor diye düşünüyorduk. Burada gördüğünüz gibi haritayı yapıyor. Numara kaydediyor. Burada dediğim gibi odalara isim verebiliyorsunuz veyahut haritaya isim verebiliyorsunuz. Bunun da sebebi örneğin dubleks ya da 2 katlı 3 katlı evi olan insanlar için bu çok ideal bir şey. Bu şekilde 1, 2, 3 diye şurada gördüğünüz gibi ekleyebiliyorsunuz. Ayarları çok bunun zaten. Şuna bakıyoruz mesela. Şurada çok önemli bir ayar yok. Wi-Fi ayarından bahsediyor. Pin und Go başlama ve bitiş noktasını bize gösteriyor. Remote kontrol diyor. Burada bu sistem manuel sistem. Burada mesela diyelim ki bir yeri istediğiniz yeri güzel temizlemediğini düşünüyorsanız burayı elle siz kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Sağ, sol, ön, yukarı, geri veyahut işte noktayı belirliyorsunuz. Burayı tıklayıp clean dediğinizde zaten oraya doğru gidiyor. Dock da zaten şarj ünitesine doğru onu götürüyor. Burası çok önemli bir bilgi. Burada şu seçeneği tıkladığınızda size cihazın aletlerini gösteriyor, parçalarını gösteriyor. Örneğin filtresinin mavi olan kısmına baktığınızda ben filtreyi %80 kullanmışım ve 119 saat hakkımın kaldığını söylüyor. Daha sonra şuraya baktığımızda bu da alttaki silindir, yine onu da mavi olarak gösteriyor. %90 hakkım kalmış ve 269 saat kalmış. Şurada gördüğünüz yan fırçası %85, 169 saat kalmış. Hepsini bize gösteriyor. Sensörler var. Sensörlerde de şöyle bir özellik var. Islak bezle sildikten sonra kesinlikle onu yapıyorsunuz. %87 kalmış. Mikrofiber bir bezle şu mavileri gördüğünüz yeri mikrofiber bir bezle mutlaka temizlemelisiniz ki orada iz kalmamalı ki önünü rahat görebilmeli. Temizledikten sonra da şurada clean sensör diyor. Yani temizlediğinizden emin misiniz diye bir şey çıkıyor. Şöyle diyorsunuz ve OK diyorsunuz yaptığınız zaman. Ben şu an çıkış yapıyorum. Çünkü temizlemedim ben. Ve o zaman %100'lük kısma geri getiriyor. Onu mutlaka sizin tıklamanız lazım ki sensör kirlendiği zaman baktığınızda ne kadarlık bir ömrü kaldı, ne kadar kirli, bunu görmeniz gerekiyor. Yerde perdeler varsa, yeri çok yakınsa onları havaya kaldırmanız gerekiyor. Onu hassas cisim olarak algılayıp ilerlemiyor. Biz bunu perdelerde test ettik. Zarar vermemek adına. Yani anlayacağınız evi robota göre ayarlamanız gerekiyor. Bakın ayağın etrafında nasıl döndüğünü, silindir ayağın etrafında size de göstermiş oluyoruz şu an. Ve siyah halıyı görüyor kesinlikle. Halının üzerine çıktığında yüksek bir vakumlama gücüyle çıkıyor. Bakınız. Ayakları ne kadar yüksekse eşyaların
bu kadar rahat girip temizleyebiliyor. Zaten biz evi ona göre ayarladık. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Halı saçaklarına takılıyor mu diye soranlar çok oluyor. Evet, halının saçaklarına takılıyor. Zaten saçakların arasında çok tozlar birikiyor. Yani sağlık açısından da iyi değil. Biz o saçakların hepsini kestik. Böyle daha başarılı olacağını düşündük. Makineyi yıpratmamak adına. Gördüğünüz gibi ayağın etrafında nasıl döndüğünü görüyorsunuz sizler de. Evet, siyah halıda ne kadar başarılı olduğunu da görüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi alanı seçtim ve şu an uzun ayarından ve şu an clean'e basıyorum. Ve benim belirlemiş olduğum alanı birazdan mop işlemi yapacak. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz alanı temizleyip temizlemediğini de biz burada uygulamamızdan görüyoruz. Şu an o da şarj ünitesini bulmaya çalışıyor. Evet, şimdi halıları falan mesela onu nasıl yapabiliriz? Gördüğünüz gibi yine zone kısmından orayı tıklayıp şöyle bir dikdörtgen ekranı geliyor. Bununla işte halınız ortadaysa, halının metrekaresi kaçsa artık bilemiyorum. Şunu şöyle yapıp işte artık şurada zaten hareket ettikçe metrekaresi büyüyor veya küçülüyor. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Kaçsa halınız oraya koyduğunuz zaman halının dışındaki yerleri mopluyor. Yine işte burada sayı var çarpı 1. Bir defa mı istiyorsunuz 2 mi 3 mü? Bu şekilde ayarlanabiliyor. Buradaki özelliklerine de baktık. Hemen hemen size zaten bütün özelliklerini ben anlattım. Şuraya tıkladıkça ekrana sayı geliyor. Örneğin kaç tane evde halınız varsa gördüğünüz gibi şu şekil geliyor ekrana. Ve siz ona göre hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan bir de size çok önemli bir bilgi daha vereceğim. Bu da çok önemli. Şimdi diyelim ki haritalamayı yaptınız ilk başta ve beğenmediniz. Bu çok önemli. O zaman nasıl cihazı baştan başlatacağız veyahut nasıl yapacağız? Nasıl sıfırlayacağız? Ya da evin haritasını yanlış çıkardınız ilk geldiğinde. Bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Şu şekil şurada gördüğünüz gibi bir aparat var. Şu aparatın üst kısmı çok ince kalem gibi. Şurada Wi-Fi ışığı yanıyor. Wi-Fi ışığını algıladığını gösteriyor. Wi-Fi ışığın yanında da reset tuşu yazıyor. Şu an siz yazıyı göremiyorsunuz. Fakat ben görebiliyorum. Şu gördüğünüz aparatın ucuyla şuradakine zaten küçük derinde bir şey. Buraya basarken aynı zamanda diğer elinizle de eve giden home tuşuna buraya basıyoruz. Bunu basılı tutarak şuraya bastığınız zaman birazcık uzun sadece buraya basıyorsunuz. İkisini aynı anda. Daha sonra resetlediğini görüyorsunuz. Zaten haritada da bu oluyor. Aynı zamanda ikinci önemli bilgiyi vereyim. Bunu da çok araştırdım fakat bulamadım. Bu bilgimi de size vermek istiyorum. Bu bilgi de şöyle arkadaşlar. İki telefonda çalışıyor mu? Bu çok önemli bir bilgi. İşte hem eşimin hem benim telefonumdan çalışıyor mu uygulamayı aynı anda indirdiğimizde? Hayır, biz bunu denedik baya. Hani çok uğraştık aslında
bunun özellikleri nasıl öğrenmek için. 2 uygulamayı indirdik. 2 kez indirdik. Bir eşime bir bana. Fakat aktif olmuyor hiçbir şekilde. Çok sorun çıkartıyor. Şöyle bir avantajı var. Uygulamayı örneğin bana indirdim. Bütün haritalama sistemini ben de yapıyorum. Fakat diyelim ki ben o gün Wi-Fi olan bir yerde değilim. Dışarıdayım. Eşim Wi-Fi olan bir yerde. Hani oradan evi temizlemesi için komut vermesini mesela istiyorum. Wi-Fi olmadan da zaten sıkıntı oluyor arkadaşlar. Oradan eşim Google Play'den uygulamayı indirdiği zaman bende kaydolan bütün ayarlar, bütün harita ayarları aynı şekilde onda da çıkıyor. Yani o baştan bir haritalama yapmıyor. O zaman o onu kullanabiliyor. Kullandıktan sonra eve gelince o siler uygulamayı siz tekrar yüklersiniz. Yine bütün haritalama çıkıyor. Yani siz cihazdan resetlemediğiniz sürece o uygulamayı kaç defa indirin, çıkartın, kaldırın, yükleyin, hiçbir sıkıntı olmuyor. Cihazda hep kayıtlı kalıyor. Ta ki siz reset tuşuna Home ile birlikte bastığınız zaman o zaman haritayı her şeyi sıfırlıyor. Yani Wi-Fi olan bir yerde çekiyor. İki cihazda aynı anda, iki telefonda aynı anda uygulama kendini göstermiyor. Cihaz çalışmıyor. İstiyorsanız uygulamayı indiren kişi kim istiyorsa indirdiği zaman önceden var olan bütün bilgiler onda yüklü olmuş oluyor. Bu da çok önemli bir bilgi. Benim arayıp da bulamadığım bir bilgi. Ben aradığım birçok bilgiyi bulamamıştım. Bunların hepsini size bütün özellikleriyle anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi 180 dakikalık bir şarj ömrü yazıyor. Fakat bu 180 değil 120 dakika olarak gerçekleşiyor. Bu video umarım sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesine basmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.